Apple ekosistemle ilgili videolarıma bugün Apple Arcade ile devam etmek istiyorum. Apple Arcade nedir? Nasıl kullanılır? Hangi cihazlarınızda kullanabilirsiniz? Ücreti nedir? Tavsiye ediyor muyum, etmiyor muyum? Bunlarla ilgili detayları bu videoda bulacaksınız. Apple Arcade'i anlatmanın en kolay yolu sanırım yine Netflix'e benzetmek olacak. Biliyorsunuz Netflix'te aylık bir üyelik ücreti ödüyorsunuz ve bu üyelik kapsamında Netflix'in o an kütüphanesinde hangi filmler, diziler varsa bunları istediğiniz an açıp izleyebiliyorsunuz. İsterseniz açın, izleyin, durdurun, sonra gelin tekrar devam edin. Apple Arcade de aslında buna çok benziyor. Netflix'in biraz oyun versiyonu gibi düşünebilirsiniz ama Apple cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir üyelik sadece. Yani örnek veriyorum, sizin elinizde bir iPhone, iPad, MacBook, Apple TV, iMac gibi farklı Apple cihazlarınız var diyelim. Bunlar da aynı iCloud hesabını kullanıyorsanız bir kez üyelik satın aldığınızda bu farklı cihazlarda Apple Arcade üyeliğinizi kullanabiliyor ve bu cihazlarınızda Apple Arcade içerisindeki oyunları sınırsız bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Apple Arcade'in kendi sayfasına baktığımız zaman 180 plus game'den bahsediliyor. Yani içerisinde 180'den fazla oyun var ve bu oyunlarda reklamlarla karşılaşmıyorsunuz. Aynı zamanda in-app purchase, yani oyun içi satın alma olaylarıyla da karşılaşmıyorsunuz. Oyunun tam sürümüne kavuşmuş oluyorsunuz. Yani gidip siz App Store'dan rastgele bir oyun indirdiğinizde genelde hani bir ya oyun içi satın almayla karşılaşırsınız ya da bir reklam görüntülemeye çalışır sizinle. Ama Apple Arcade'de bunlarla karşılaşmıyorsunuz. Apple Arcade'in ücretini ödediğiniz ve aboneliğinizi aktif olarak devam ettirdiğiniz sürece o kütüphanede yer alan bir oyunu indirdiğinizde rahat oynayabiliyorsunuz. Şimdi burada iCloud detayını biraz daha açmak istiyorum. Kanalımdaki ilk videoma bakarsanız orada Apple ekosistemden bahsetmiştim ve farklı Apple cihazlarınızda aynı iCloud hesabınızı kullanmanın avantajlarından bahsetmiştim. Şimdi burada da tekrarlayacak olursam, örnek olarak sizin şu an bir iPhone, iPad ve MacBook'unuz olduğunu varsayalım ki ben böyle kullanıyorum şu an. iPhone'umda, iPad'imde ve MacBook'umda, yani bu 3 farklı cihazda aynı iCloud hesabımı kullanıyorum. Bunun bana getirdiği avantajlardan bir tanesi de satın aldığım oyunları ya da uygulamaları bu farklı cihazlarda da tekrar satın almadan kullanabilmek oluyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Ben gittim iPhone üzerinden bir Apple Arcade üyeliğimi başlattım diyelim. Sonra Apple Arcade üzerinden bir oyun seçtim ve telefonuma indirdim. Telefonumda oynuyorum. Eğer bu oyunun aynı zamanda iPad versiyonu varsa gidip iPad'imden de aynı oyunu indirebiliyorum. Kaldığım yerden devam etme şansım da olabiliyor. Oyununa göre değişebiliyor bunlar. Aynı Apple ID'yi kullandığınız için genelde kaldığınız yerden devam etmeye de izin veriyor. Sonra bu sefer ben diyorum ki aynı oyun acaba MacBook'ta var mı? Bu sefer macOS versiyonu için eğer o oyun yine varsa MacBook'uma da indirebiliyorum. Yani şöyle yapabilirim. Telefonumda oynadım. Sonra bıraktım. iPad'ime geçtim. iPad'imde oynamaya devam ediyorum. iPad'de bıraktım. Bu sefer MacBook'umu açtım ve MacBook'ta oynamaya devam ediyorum. Bunun sayısını artırabilirsiniz. Apple TV'm vardır. Aynı oyunun Apple TV versiyonu da vardır. Oraya da indirmişimdir. Bu sefer kumandayı alıp, kumanda desteği varsa oyunda, ki Apple TV'de genelde oluyor, bu sefer kumandayla oynamaya devam ediyorum. Böyle bir kullanım içerisine girebiliyorsunuz. Yani farklı Apple cihazlarınızda aynı iCloud kullanmanın en büyük avantajlarından bir tanesi de bu olmuş oluyor. Şimdi evet, Netflix'e benzettik. Aylık ücreti var dedik. Şimdi telefonumdan ben baktığım zaman iki tane seçenek sunuluyor bana. Bir tanesi aylık ücret ve aylık abonelik bana 34.99 TL olarak gösteriliyor. Diğer seçenek ise 12 aylık, yani 1 yıllık olan abonelik seçeneği. 1 yıllık baktığınız zaman da 349.99 TL diyor. Yani yıllık aldığınız zaman biraz daha uygun bir fiyata gelmiş oluyor. Ama burada şundan da bahsedeyim. Şimdi siz aylık ya da yıllık aldığınız zaman genelde Apple'ın default ayarlarında fatura yenilemesi açık olarak kalıyor. Bu sadece Apple Arcade için geçerli değil. Apple Müzik için de mesela aynı durum var. Yani şunu söylemek istiyorum. Örnek olarak ben 1 aylık aboneliğimi başlattım. Apple Arcade kullanıyorum şu an. Eğer ayarlarınıza dikkat ederseniz orada default olarak her ay şu tarihte ödemeniz yenilenecektir diye bir ayar oluyor. Eğer siz onu kapatmazsanız ikinci aya geçtiğiniz zaman gidip size yeni bir fatura yansıtacaktır. Mesela siz 1 ay kullandınız Apple Arcade'i ve memnun kalmadınız. Kapatmak istiyorsunuz ama kapatmayı unuttunuz. O ayar açık olacağı için muhtemelen siz bir kez daha aynı parayı ödemek zorunda kalacaksınız. Bunu özellikle bu nedenle belirtmek istiyorum. Aynı ayar Microsoft tarafında mesela Xbox kullanıyorsanız Xbox'ın default ayarlarında açık geliyor. Mesela Game Pass ya da Live Gold üyeliği aldınız diyelim. Orada ayar açık geliyor ve yeni tarih geldiği zaman siz
açık bıraktıysanız o ayarı yeniden para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yine PlayStation tarafında PSN aboneliğinde de böyle bir durum var. Yani PlayStation Plus aboneliğini açık bırakırsanız fatura yenilensin diye, o zaman gelip size yeniden bir ücret yansıtabiliyor. Orada da hep elle kapatmanız gerekiyordu. Apple'da da benzer bir mantık var. Dediğim gibi Apple Müzik, Apple Arcade gibi üyeliklerinizde buna dikkat edin. O ayar genelde açık kalıyor. Siz hani tekrar bir fatura yansımasın diyorsanız o ayarı kapatmanız gerekiyor. Bir de şundan bahsedeyim. Mesela ben geçen yıl Apple'ın eğitim kampanyası kapsamında bir iPad ve bir de MacBook almıştım. Mesela iPad aldığım zaman bana 3 aylık Apple Arcade üyeliği veriyordu bedava. Yine aynı şekilde 3 aylıkta Apple Müzik aboneliği veriyordu. MacBook alırsanız yine aynı kampanya kapsamında yine 3 aylık Apple Arcade ve 3 aylık Apple Müzik aboneliği de veriyordu. Mesela ben onları başlatmıştım. Hatta konuşurken bir yandan böyle size oyun videoları da göstermeye çalışıyorum. Denediğim oyunlar bunlar. Bunlar hep böyle bedava başlattığım üyelik kapsamında indirdiğim oyunlardı. Ve bazen şunu unutabiliyorsunuz. O 3 ay aslında çok kısa bir süre. Bir anda çok hızlı bir şekilde geçiyor. Eğer aboneliğinizi iptal etmezseniz ya da işte o ayarları kapatmazsanız o zaman dediğim gibi yeniden sizi faturalandırmaya başlıyor. Bu nedenle belirli bir süre eğer ücretsiz üyelikten yararlandıysanız bu ayara özellikle bakmanızda fayda var. Yoksa yeniden ücretlendirme çıkacaktır ve siz de bunu ödemek zorunda kalacaksınız. Bu yüzden defalarca tekrarlıyorum size. Şimdi Apple Arcade'e biraz daha dönecek olursak, Apple Arcade'in içerisinde 180'den fazla oyun olduğundan bahsetmiştik. Ve benim bir videom vardı. iPad'de işte Xbox ya da PlayStation kollarını gamepad'lerine bağlayarak nasıl oynarım diye. Bu videoyu izleyenlerden genelde birçok soru geliyor. İşte ben şu oyunu indirdim ama gamepad ile oynayamıyorum diye. Şimdi Apple Arcade'de de oyunları indirirseniz birçoğunda gamepad desteği var ama %100 destek var diyemem. İndirip gamepad destekli olmayan oyunları da gördüm. Yani bu şu anlama gelmiyor. Ben Apple Arcade aldım. Tüm oyunları artık gamepad ile oynayabilirim. Böyle bir şey yok. O oyunun destekleyip desteklemediğine bakmanız gerekiyor. Eğer bir oyunun gamepad desteği yoksa ve iPad'inize indirdiyseniz yine iPad'inizi elinize alıp o dokunmatik kısmıyla oynamanız gerekiyor. Bu sorunun da tekrar gelebileceğini düşündüğüm için özellikle video içerisinde yanıtlamak istedim şimdiden. Apple Arcade ile ilgili olarak şundan da bahsedeyim. Zaten App Store uygulamasını başlattığınız zaman Arcade diye bir bölüm de yer alıyor. Arcade kısmına bastığınız zaman Apple Arcade içerisindeki tüm oyunların listesine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada kategoriler de var. İşte en çok oynanan oyunlar hangileri, sizin için tavsiye edilen oyunlar hangileri, ya da kategori olarak baktığınız zaman işte mesela ben puzzle oyunları oynamak istiyorum diyorsunuz. O zaman o kategoriye geçiş yapıp oyunları görebiliyorsunuz. Erişim bu şekilde oluyor. Bunun dışında App Store'u açtınız ama Arcade bölümünde değilsiniz diyelim. Arama kısmına geldiniz. Arama kısmında bir oyun yazdığınız zaman o oyun eğer Apple Arcade versiyonu varsa, mesela ben burada Hot Lava adlı oyunu aratıyorum diyelim. Hot Lava yazdığımız zaman burada Hot Lava in Apple Arcade diye kendisi tamamlamaya çalışıyor. Yani siz arattığınız bir oyunun Apple Arcade içerisinde bir oyun olup olmadığını buradaki arama kısmından da anlayabiliyorsunuz. Eğer Apple Arcade içerisinde ise oyunun isminden sonra in Apple Arcade diye zaten kendisi tamamlamaya çalışıyor. Ve siz mesela Apple Arcade üyeliğiniz vardı. Oyunu arattınız, buldunuz, indirdiniz, oynamaya başladınız. Apple Arcade üyeliğiniz devam ettiği sürece bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Ama Apple Arcade üyeliğiniz sonlandı. Telefonunuzda oyun hala kurulu bir şekilde. O zaman oynamanıza izin vermiyor tabii ki. Bunu yine Netflix gibi düşünebilirsiniz. Siz Netflix'te içeriği görüyorsunuz ama izleyebilmeniz için para ödemeniz gerekiyor. Burada da oyunu ne zaman indirdiğiniz çok önemli değil. Şu an Apple Arcade üyeliğiniz aktif mi değil mi buna bakıyor. Tıpkı Game Pass'teki gibi düşünebilirsiniz. Yine Game Pass'e benzettiğimiz zaman şunu da söylemek gerekiyor. Eğer bu oyun Apple Arcade içerisinden artık kalkmışsa bir şekilde, yani Apple Arcade'in kütüphanesinde bu oyun artık yoksa, sizin üyeliğiniz aktif olsa bile bu oyunu maalesef oynayamazsınız. Çünkü Apple Arcade kapsamında artık böyle bir oyun kalmamış. Ve şimdi son kısma gelecek olursak, peki ben Apple Arcade'i size tavsiye ediyor muyum ya da kimlere tavsiye ediyorum? Aslında bu sorunun yanıtı birazcık sizin nasıl bir oyuncu tipi olduğunuza göre değişiyor. Şimdi önce kendimden bahsedeyim. Mesela ben daha çok PC ve konsol tarafında oyunlar oynuyorum ve bunlardan daha büyük keyif alıyorum. Tabii ki iPhone'umda ve tabletimde oyunlar oynuyorum. Hatta videolar çekip sizinle de paylaşmaya çalışıyorum. Ama sürelere baktığımız zaman benim konsol ve PC tarafında harcadığım oyun süreleri daha fazla diyebilirim. Aynı durum sizin için de geçerli. Eğer çok fazla mobil oyun tüketmiyorsanız o zaman Apple Arcade'i almanıza gerek yok. Ne yapabilirsiniz? Eğer PC'de oynuyorsanız zaten Steam ve Epic Games Store var şu an. Onlara bakabilirsiniz. Konsol tarafında Xbox kullanıyorsanız Xbox Game Pass'i kullanabilirsiniz. Özellikle tavsiye ediyorum mesela Game Pass'i. Ki kanalımda da Game Pass ile ilgili videolar var. Onlara da bakabilirsiniz.
PlayStation tarafında PlayStation Plus aboneliğim var ve ayda 2 tane ücretsiz oyun veriyor. Bazen çok güzel oyunlar veriyor. Bazen böyle işte çok mutlu etmeyen oyunlar veriyor. Ama konsol tarafında böyle seçeneklerimiz var en azından. Dediğim gibi eğer mobil oyunla ilgili çok böyle hani zevk almıyorsanız, çok süreler geçirmiyorsanız o zaman Apple Arcade almanıza gerek yok. Ama bazı oyunlar var. Video içerisinde benim de gösterdiğim mesela. Çok kaliteli oyunlar var. Bunlar mesela puzzle oyunlarını seviyorsanız ya da şu an mesela bir NBA oyunu bile oynamak istiyorsanız Apple Arcade içerisinde çok kaliteli oyunlar var. Bunları indirip oynayabilirsiniz. En azından sadece ben bir ay kullanmak istiyorum deyip mesela bir aylık üyeliği alıp işte 35 TL kadar bir fiyat ödedikten sonra sonraki aylarda devam edip etmeyeceğinize karar verebilirsiniz. Bu yöntem de sizin kullanabileceğiniz seçeneklerden bir tanesi oluyor. Hani ben alayım bir ay bakayım devam edip etmeyeceğime karar vereyim. Bunu yapabilirsiniz elbette. Peki varsayalım ki mobil oyun oynamaktan keyif alıyorsunuz. O zaman tabii ki Apple Arcade sizin için uygun bir seçenek olabilir. Eğer Apple cihazınız varsa ve birden fazla Apple cihazınız varsa o zaman biraz daha aslında önerebileceğim bir şey oluyor. Dediğim gibi mesela ben iPhone'da oynuyorum, iPad'de oynuyorum. MacBook'ta var ama MacBook'ta çok oyun oynamayı tercih etmiyorum. Daha çok iPhone ve iPad diye devam ettireyim örneği. Mesela iPhone'uma indirdiğim bir oyunu iPad versiyonu varsa iPad'ime de indiriyorum. O an iPhone'umda oynayıp daha sonra mesela iPad'e geçiş yapmak istiyorsam ki oyunlar genelde iPad'de bence daha zevkli oluyor. Eğer gamepad desteği varsa daha zevkli oluyor. Yoksa telefon tarafında dokunmatik kısmı biraz daha kolay geliyor bana. İşte bu şekilde birden fazla Apple cihazınız varsa tek abonelikle aynı iCloud hesabınızı kullandığınız zaman farklı cihazlarınızda oyunlarınızı oynayabileceksiniz. Mesela bu size tavsiye edebileceğim bir yöntem. İçerisinde dediğim gibi oldukça kaliteli oyunlar da var. Özellikle mesela ben puzzle türündeki oyunları çok seviyorum. Ve puzzle içerikli çok fazla oyun var. Eğer siz de bu tür oyunlardan hoşlanıyorsanız Apple Arcade'e bakmanızda büyük fayda var diyorum. Yine şundan da bahsedeyim. Biliyorsunuz maalesef küçük çocuklar telefonda çok fazla vakit geçiriyor oyun oynarken. Ama Apple Store'dan rastgele indirilen bir oyunda reklam çıktığında ne tür reklamla karşılaşacağını bilmiyoruz. Yani zararlı içeriklerle de karşılaşabilirler. Yani işte çocuğun böyle zararlı içeriklerle karşılaşmasın ama bir yandan da böyle puzzle gibi faydalı olabilecek oyunları tüketmeye devam etsin diyorsanız o zaman Apple Arcade sizin için güzel bir tercih olabilir. Yine ben kendimden de şöyle bir örnek vereyim. Ben mobil oyunlara da ilgi duyuyorum. Genel olarak oyun sektörüne ilgi duyduğum için Apple Arcade üyeliğimi bazen devam ettiriyorum. Çünkü o an denemem gereken bir oyun oluyor. Onun incelemesini yapmak, işte ne tür mekanikler kullanılmış bunları deneyimleyebilmek için o zaman Apple Arcade'i gerekirse bir aylık açıp daha sonra geri kapatabiliyorum. Hani böyle bir kullanım da yapabilirsiniz. Mesela işte yaz tatilinde belki bir aylık süreniz var, oyun oynayabileceksiniz. O zaman Apple Arcade'i deneyebilirsiniz. Apple telefonunuz ya da diğer cihazlarınız varsa. Daha sonra yaz tatili bitti, ben artık hani oyun oynayamayacağım, ben buna zaman ayıramayacağım diyorsanız o zaman üyeliğinizi geri kapatabilirsiniz. Bu da seçeneklerden bir tanesi. Evet, Apple Arcade'i böylece anlatmış oldum. Muhtemelen şunu soracaksınız, işte ben bir cihazla başladım, işte iPhone'umda oynuyorum, iPad'imde aynı oyuna devam edebilir miyim kaldığım yerden? Bu sorunun yanıtı dediğim gibi oyuna göre değişebiliyor. Oyun eğer buna izin veriyorsa zaten Apple ID kullanıcınızı tanıdığı için oradan devam ettirebiliyor. Bu birazcık oyunun nasıl şekillendiğine göre değişiyor. Oyun yapımcısı ne karar almış buna göre bakabilirsiniz. Apple Arcade kabaca böyleydi. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer Apple ekosistemi ile ilgili daha fazla video gelmesini istiyorsanız ya da oyun içerikli videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmanızı özellikle bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.